Selamlar dostlar. Hepimizin severek tükettiği domates aslında tarihi çok da eskiye dayanmayan bir meyve. Çünkü domatesin keşfi Amerika'nın keşfiyle birlikte oluyor. İlk defa Bolivya ve Peru'nun kırsallarında yabani bir meyve olarak bulunan domates, Kristof Kolomb tarafından Avrupa'ya gönderiliyor ve orada yaygınlaşıyor. Avrupalılar ilk başlarda domatese karşı biraz temkinli davranıyorlar. Çünkü kırmızı rengin zehirli olduğunu düşünüyorlar. Daha sonra Napoliten'in bir yemek tarifinde kullanılmasıyla bitkiye karşı önyargılar kırılıyor ve yemeklerde kullanılmaya başlanıyor. Şu da var ki domates Avrupa'ya ilk gittiğinde kırmızı değildir. Sarı bir meyvedir. Sonradan kırmızı, siyah, pembe gibi çeşitli türleri ortaya çıkmıştır. Peki 1500'lü yıllarda ortaya çıkan domates Osmanlı'ya ne zaman gelmiştir? Yemek listelerine ilk girişini Osmanlı saraylarının satın alma listelerinde görüyoruz. 1723 yılında Damat İbrahim Paşa'nın satın alma defterlerinde domatesin de adı geçiyor. Ama yetiştirme olarak Osmanlı'ya ilk defa bir İngiliz konsolosunun tohumlarını getirmesiyle gelmiştir. Halep konsolosu olan John Barker, 1800'lü yılların başında tohumlarını Halep'e getiriyor. Anadolu'da domates ilk başlarda sadece yeşil olarak tüketiliyormuş. Kızardığında zehirli olduğu nedeniyle çöpe atılıyormuş. Hatta İlk başlarda gelen çeşitleri biraz patlıcanı andırdığından dolayı Osmanlılar buna Frenk patlıcanı demişler. Kırmızı renkli olanının ne zaman kullanılmaya başlandığı ise belli değil. Ama öyle görünüyor ki kırmızı domates menemeniyle, salçasıyla, konservesiyle, kurutmasıyla mutfağımızın önemli bir parçası haline gelmiştir. Hatta menemenin soğanlı mı soğansız mı olacağı tartışması halkımızı tam ortadan ikiye bölmüş, evlilikleri bitirmiş, arkadaşlıkları sona erdirmiş bir tartışmadır. Menemen soğanlı mı olur, soğansız mı olur bilinmez ama şu bir gerçek ki menemen domatessiz olmaz. Daha başka bir gerçek ise şu ki bizim mutfak artık domatessiz olmaz. Çünkü ana yemeğinden salatasına, kahvaltısından mangalımızın yanındaki közlemesine kadar mutfağımızın her yanına yayılmış bir meyve ya da sebzedir domates. Hatta ithalatımızda o kadar önemli bir yere sahip ki bazen bazı ülkelerle aramızda domates krizi çıkabiliyor. Domatesle ilgili en can sıkıcı durum ise pazarda düzgün domatesin bulunmaması. Ticari çeşitler öyle çoğaldı ki artık pazarda lezzetli, yeri geldiğinde pahalı ama parasını hak eden bir domatesi bulmak neredeyse mümkün değil. Lezzetsiz, hiçbir şekilde domates aroması taşımayan, belki de domates bile olmayan ticari çeşitler pazarı ele geçirmiş durumda. Buna karşı yapabileceğimiz belki de tek şey kendi domatesimizi kendimiz yetiştirmek. Keşke hepimizin imkanı olsa da bunu başarabilsek. Ancak çoğumuz şehirlerde ve apartmanlarda yaşadığımızdan dolayı bunu yapmamız mümkün olmuyor. Geriye kalan tek seçeneğimiz ise bizi yönetenlerden gıda güvenliğine ve kalitifikasyona biraz daha önem vermelerini istemek. Böylece üretici ne ürettiğini bilir, tüketici de neye para verdiğini, neyi tükettiğini bilir. Ne diyelim? İnşallah ileride herkes lezzetli ve kaliteli domateslere uygun fiyata ulaşma imkanını bulur. Hepinize iyi günler diliyorum. Görüşmek üzere.